Sevgi çiçeği. Kötü düşünme ve arkadaşlarını kötüleme hastalığı var bu çocukta, dedi annesi Metin'in babasına. Ne yapsak da arkadaşlarıyla iyi geçinmesini sağlasak? Aslında Metin kötü bir çocuk değil. Ancak bir türlü doğru dürüst arkadaşlıklar kuramıyor. Annesi Metin'in babasına yana yakıla dert yanıyor, içini döküyordu. Kapının ardındaki Metin'i hiç fark etmeden. Metin'in içi burkulmuştu. Ancak hiç ses çıkarmadan doğruca odasına gitti ve kendini yatağa attı. Gözü karşıdaki yazıya ilişmişti. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu sözü çok beğendiği için odasının duvarına asmıştı. Günde onlarca kere bu yazıyı okuduğu halde şu an ilk kez okuyor gibi olmuştu. Konuşulanlar beynini zonklatıyordu. Aslında annesi hiç de haksız değildi. Bu sene 6. sınıfa başlamıştı. Ancak doğru dürüst bir tane bile arkadaşı yoktu. Arkadaşlarının kendisini sevmediğini düşünüyor ve hep arkadaşlarının arkasından konuşuyordu. Gözü tekrar yazıya ilişti. Yazıyı bir kez daha okudu. Artık başı iyice ağrımaya başlamıştı. Derken bir sesle irkildi. Metin benimle arkadaş olduğum müddetçe başka arkadaşı olamaz, diye konuşuyordu ses. Metin ilk başta tanımadıysa da sonradan konuşanın kötü düşünce olduğunu anlamıştı. Evet, haklısın, dedi karamsarlık. Seninle arkadaş olan benimle de arkadaş olmak zorunda. Çünkü kötü düşüncenin arkadaşı karamsarlıktır. Benimle arkadaş olan hep mutsuz olur. Benim olduğum yerde sevinç ve huzur olamaz. Aslında, dedi kötü düşünce, iyi düşünceye kıskanmıyor da değilim. Çünkü onun arkadaşlık yaptığı insanlar hep çevresinde sevilen kişiler. Ancak benim arkadaşlarım hiç kimsenin sevmediği ve herkesin dışladığı insanlar. Söze güven karıştı. Kendinden emin bir tavrı vardı. Ben olmazsam insanların hayatı çekilmez olur. Metin gibi hep arkadaşsız kalırlar. İnsanların arasında yaşamam, onlarla arkadaş olmam lazım. Yoksa hep kuşkuyla yaşamak zorunda kalırlar. Zaten kötü düşünce, karamsarlık ve kuşku güveni hiç sevmezlerdi. Onu yanlarında istemezler, oyunlarına almazlardı. Güven bunu bildiğinden onların olduğu yerde olmamaya çalışırdı. Ancak yine de gönlü el vermez, bazen onların arasına girmeye çalışır, onlarla arkadaşlık yapmak isterdi. Metin neler olduğunu anlamaya çalışıyor, şaşkınlıkla konuşulanları dinliyordu. Ayrıca konuşulanlardan kendine de pay çıkarıyordu. Birden arkada kahkahalarla iki ses yükseldi. Güven hariç diğerleri kahkaha atanları büyük bir saygı ve hürmetle karşıladılar. Kahkaha atanlar dedikodu ve gururdu. Diğerleri onları saygıyla karşılamışlardı. Çünkü en iyi işi yapan onlardı. Onların olduğu yerde insanlar güvensiz, samimiyetsiz olur ve yalnız kalırlardı. Dedikodu konuşmaya başlamadan büyükçe bir kahkaha daha atmış ve söze öyle başlamıştı. Metin gibi insanları çok seviyorum. Çünkü kimsenin kendisini sevmediğini sanarak beni kendisine arkadaş yaptı. Arkadaşlarının arkasından konuştu. Zaten dedikoduyu seven insanı kimse sevmez. İşte bu da beni lider yapıyor. Benim elime kimse su dökemez. Gurur ismine yakışır bir edayla mağrur mağrur kenarda oturuyordu. Kendinden çok emindi. Onu seçenler zaten tek kalmaya mahkumdu. Bunun için tek kelime konuşmadı. Tenezzül etmedi. Metin ne olduğunu bile anlamadan bir mahkemenin önünde gibiydi. Mahkemenin huzurundaki bir mahkum gibi tek kelime konuşamıyordu. Derken çok yumuşak bir ses, "Bir dakika," dedi. "Metin'in en iyi arkadaşı benim. Onun içinde ben varım. Benim olduğum yerde kötü duygular olamaz. Ben hepsinden güçlüyüm." Herkes pür dikkat konuşanı dinliyordu. Metin bu sesi hiç tanımıyordu. Düşündü. Sonunda bulmuştu. Evet, konuşan bu ses Metin'in kalbinin biraz gerilerinde kalmış da olsa sevgiydi.
Metin şimdiye kadar bu sese hiç kulak vermemişti. En güçlü olan da oydu. Keşke hep onu dinlese ve onunla arkadaşlık yapsaydı. Metin, Metin. Hadi oğlum kalk artık, baban geldi. Yemek vakti. Metin gözlerini açtığında yatağında uzanmış bir haldeydi. Karşısında okuduğu söz vardı. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Gördükleri bir rüyaydı. Ancak güzel bir rüya. Metin'in hayatını değiştirecek bir rüya. Hemen kalktı ve yatağının başucunda duran annesine sarılıp onu öptü. Evet, dedi kendi kendine. Sevgi her zaman daha güçlü ve hep o kazanacak. Artık hep onu dinleyecek ve onunla arkadaşlık edeceğim.